Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Berlin'deki son video ile beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda piyasayı düşündüğümde alınabilecek en ucuz Samsung telefonları birlikte inceleyeceğiz. Ve baştan belirteyim, bu videoda her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Tamamen fiyat performans ve deneyim odaklı düşündüğümde en iyi cihazlara yer verdim. Ve bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Ayrıca bu cihazların hepsinin detaylı incelemeleri, bazılarının uzun kullanım testleri de kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım. Veya bu videodan sonra kanala giderek oradan izleyebilirsin. Sizce bu serinin devamı Xiaomi ve diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamıyla size bağlı. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz Samsung telefonumuza başlayalım. Burada Galaxy A05s'i görüyoruz. Öne çıkan özelliklerine baktığımda 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlüğü ve 90 Hz'lik tazeleme ile gelmesi bu telefonun bu fiyat bandı için en önemli artılarından ve Snapdragon 680 gibi 6 nanometrelik verimli ve giriş segmentin en başarılı işlemcilerinden biri A05s'te var ve 4 GB RAM 128 GB depolamayla da birlikte geliyor. Kamera olarak A05 ile çok benzer diyebilirim ama hareketli çekimlerde titreşimleri çok engellediğini söyleyemeyeceğim. Sonuç olarak 5000 TL bandında bir telefondan bahsediyoruz ve bu fiyat bandında çok bir kamera beklentiniz olmasın. A05'e oranla en önemli artısı ekran ve işlemcisi. Genel dengesiyle sadece Samsung içinde değil, bu fiyat bandının en iyi telefonu olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. İkinci sırada özellikle ekran kalitesi ve batarya performansıyla 7000 bandının en iyisi yani Galaxy M15'i görüyoruz. Tasarımla başlarsak Galaxy M15, M14'e göre tasarım kısmında ciddi geliştirmeler var. Üstüne çerçevelerde bayağı inceltilmiş durumda. 9.3 mm kalınlık, 217 gramlık ağırlığıyla hem ağır hem de kalın bir telefon ama tek elle telefonu yarım saat, 1 saat aralıksız şekilde kullansam da elimi çok yorduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü ağırlık kasaya orantılı bir şekilde dağıtılmış. Kesinlikle ağır bir cihaz ama geçtiğimiz senenin M14'ünden daha başarılı bir tasarım anlayışı var. Arka kapakta çerçevelerde plastik, elde tutuş hissiyatı açıkçası alt segment cihazlar arasında hissiyat olarak benim en beğendiğim cihaz diyebilirim. Çerçeveler gayet tok ve elde tutması da güzel hissettiriyor. 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 90 Hz'lik tazeleme bu ekranda kullanılmış. Ekrandaki renkler, canlılık, kontrast oranı ve genel renk dengesi fazlasıyla başarılı diyebilirim ve 800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Donanım tarafında giriş seviyesinin en iyi işlemcisini MediaTek Dimensity 6100'ü görüyoruz. 6 nanometrelik bu işlemcimiz performans testlerinde de bu fiyat bandının zirvesinde. Antutu'da 370.000'i görebilirken Geekbench tarafında tek çekirdek 689, çoklu çekirdekte 1837 almayı başarıyor. Yani Helio G99 ile denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM ve 128 GB depolamayla da birlikte geliyor ve 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlarda da PUBG'de HD grafikler 30 FPS, akıcı grafiklerde de 40-45 FPS bandında oynayabiliyoruz. Call of Duty, Asphalt 9 gibi diğer yüksek grafikli oyunlarda da 40-45 FPS'i rahatlıkla veriyor. Fiyatına oranla oyun performansı da en iyilerden biri. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 diyaframa sahip, 5 megapiksel ultra geniş, 2 megapikselde makro kamerayı görüyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel ve f2.0 diyaframlı Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde ana kamerayla gündüzleri aydınlık ortamlarda detaylara çok takılmadığımız sürece iyi sonuçlar alıyoruz. 6000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Sıfırdan 100'e ortalama 1 saat 40 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Güvenlik kısmında da güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görüyoruz. Üçüncü sırada özellikle performans, ekran kalitesi ve batarya olarak 8000 TL bandında bir bütçeyle alınabilecek en iyi iki telefonundan biri kesinlikle Galaxy A15. Tasarım olarak da genel hatlarıyla güzel bir cihazla beraberiz. Kamera modülü kasa yapısıyla burada yine S serisinin izlerini Galaxy A serisinde de görebiliyoruz. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Buradaki yapının çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. 6.5 inçlik Super AMOLED Full HD Plus bir ekranı burada görebiliyoruz ve 90 Hz'lik bir tazeleme de bu ekranda kullanılmış. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1
f1.8 diyaframla gelirken İkinci kamera 5 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş ve Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Kamerada OIS desteği yok. EIS ile beraber Full HD 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Helio G99'u A15'te görebiliyoruz. Uygun fiyatlı giriş seviyesi bir cihazda bu işlemci çok önemli bir artı. 5000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Fakat kutu içeriğinden bir adaptörün çıkmaması burada önemli bir eksi. Android 14 ve One UI 6'yı görüyoruz. Mono bir hoparlör var. Ses yüksekliği de ses kalitesi de ortalama düzeyde. Yani yine de kötü bir performansı yok. Parmak izi okuyucunun giriş segment bir cihaza oranla gayet hızlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Dördüncü sırada normalde ilk çıktığı zamanlarda özellikle fiyatını oranla düşündüğümde çok fazla önermediğim ama şu anda fiyatı hem dolar kuruna hem de piyasaya oranla çok daha mantıklı bir konuma geldi. Yani burada M34'ten bahsediyorum. Telefonumuzun kutusundan kendisi ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Tasarım olarak ilk izlenim açısından uygun fiyatlı bir telefon olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Kameralar herhangi bir modül olmadan direkt olarak arka kapağa yerleştirilmiş. Genel olarak da sade bir telefonla karşı karşıyayız. Bu koyu mavi rengiyle de parmak izini gösteren bir cihaz. 8.8 mm kalınlık, 208 gramlık ağırlığıyla ekran tarafında 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz'lik bir tazelemeyi görüyoruz. Note 12 Pro 5G gibi orta segment cihazlarda gördüğümüz HDR10, Dolby Vision gibi destekler bu ekranda yok. Ama panel kalitesi ve çözünürlük yeterli seviyede. 1000 nit maksimum parlaklığı. Dışarıda güneşli ortamlarda da görme açısından hiçbir zorluk yaşamazken evde kapalı ortamlarda da bu parlaklık gayet yeterli. 50 megapiksellik ana kameramız f1.8 ve OIS desteğine sahip. 8 megapiksel ultra geniş ve hiç koyulmasa daha iyi olurdu diyebileceğim 2 megapiksellik makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde ışık yeterli ise ortalama sonuçlar ortaya çıkartıyor. 8000 TL'ye bulunabilen Galaxy A24 ile fotoğraf çekim kalitesi olarak çok bir farkı yok. Düşük ışıkta da orta seviye bir cihazın hakkını veremiyor. Ön tarafta da 13 megapiksel ve Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 ve Full HD 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. M34'te Galaxy A33'te de gördüğümüz Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1280 Yonga seti kullanılmış. 6 GB RAM, 128 GB depolamayla da beraber geliyor. Oyunlarda PUBG'de en fazla HD grafikleri destekliyor ve yalnızca 30 FPS'te oynayabiliyoruz. Grafikleri düşürdüğümüzde de FPS'te herhangi bir artış olmuyor. Burada yarım saat, 1 saat aralıksız şekilde oyun oynadığımız zaman ara ara 2-3 FPS'lik düşüşler olabiliyor. 6000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4'ü görürken mono yani tek bir hoparlör kullanılmış. Ve son sırada özellikle güncelleme desteği ve kamera performansıyla 10.000 bandının en iyisi Galaxy A25. Burada Galaxy A25'i görüyoruz. Özellikle bu sarı rengiyle ben buradayım diyor. Köşeli hatları ve genel tasarım itibariyle de S serisinde andırıyor. Alıştığımız Samsung tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki mozaik detaylar ışık altında da daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Ekran kısmında da 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazeleme bu ekranda kullanılmış. HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok. Ama Samsung gerçekten kaliteli bir panel kullanmış. Ekran oldukça canlı ve renk başarımı da oldukça iyi bir ekran. Parlaklık kısmında da 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. A25'te Exynos 1280'in güncellenmiş bir haliyle karşılaşıyoruz. Günlük kullanım uygulamalar sosyal medyada tam olarak ideal bir işlemci diyebilirim. Uygulama açılışlarında arayüz performansında bir tekleme, donma, kasma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Oyun tarafında da PUBG'de hangi ayar olursa olsun 30 FPS stabil bir deneyim veriyor. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip. f1.8 diyaframın yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselde makro kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Hızı da orta seviyede. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklığı yok. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 6000-7000 bandında ve aldığımda beni uzun ömürlü götürsün, özellikle de batarya performansı iyi bir cihaz istiyorum diyorsanız bu noktada Galaxy A05
S çok mantıklı. Fakat bütçem 7000 ile 8000 bandında. Özellikle ekran kalitesi benim için önemli diyorsanız Galaxy M15 şu anda 7500 TL bandındaki fiyatıyla çok mantıklı. Çünkü burada Dimensity 6100 Yonga seti, Super AMOLED 90 Hz ekran, 6000 mAh'lik batarya, 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesini düşündüğümde kesinlikle en ucuz alınabilecek en mantıklı telefonlardan. Ama benim bütçem 10.000'e daha yakın. Batarya ile beraber kamera performansı da benim için birinci öncelik diyorsanız bu noktada Galaxy M34 de kesinlikle tercih edilebilir. Fakat hem uygun fiyatlı hem de oyun için bir telefon arıyorsak Galaxy A15 M34'ten de A25'ten de önde. Çünkü burada kullanılan Helio G99 Yonga seti orta segment cihazlarda gördüğümüz performanslı bir işlemci. Kamera ve batarya anlamında diğer rakiplerinden geride kalsa da A15 performans odaklı alınabilecek Samsung tarafında 10.000 TL altı tek telefon. Ve son olarak genel deneyimiyle düşündüğümde telefonu alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız Galaxy A25 uygun fiyatlı Samsung telefonlar arasında en dengeli telefon. Ve açıkçası listeye genel anlamıyla baktığımda şu anda Samsung tarafında hem fiyat performans hem de deneyim olarak düşündüğümde en iyi telefonlar bunlardı. Ki bu cihazlar dışında 10.000 TL altı bir bütçeyle başka bir Samsung'a bakmayın. Ve bana sorarsanız uygun fiyatlı bir telefon alacaksam bu fiyat bandındaki bir cihazda telefondan beklentilerimi düşündüğümde Galaxy A25 benim kesinlikle favorim. Uygun fiyatlı bir telefon bile alsak aldığınızda sizi memnun edecek, uzun yıllar götürecek en mantıklı cihazlar bunlardı. Bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.